Merhaba boğa burçları ve yükselen boğalar, kanalıma hoş geldiniz. Zamansız zamana niyetle bir tarot okumasıyla karşınızda bulunmaktayım. Daha önce de böyle bir okuma yapmıştık. Yine bu sefer hayatınızdaki zihinsel karmaşayı temizlemek, yeni bir dönem için sağlam bir temel atmak, yaptığımız bilinçli bir yüzleşme alanını oluşturmak için burada yüzeysel olmayan, daha çok gerçeğin ve netliğin, farkındalığın olduğu bir okuma yapacağız. Senin artık erteleyemeyeceğin bir eşik var. Dışarıdan güçlü, kontrollü ve sakin görünüyorsun. Ama iç dünyanda uzun süredir konuşulmayan düşünceler, bastırılmış duygular ve ben hallederim diyerek taşıdığın yükler olabilir. İşte bu açılım o görünmeyen tarafın için olacak. Bu okuma zamansız ve ne zaman karşına çıktıysa o an senin için doğru zaman demektir. Burada seçeceğimiz kartlar tesadüfi bir şekilde gelmeyecek. Bilinçaltınızda yüzeye çıkması gereken ne varsa onları sizlere gösterecek. Biz burada olacak olanları tahmin etmiyoruz. Nerede kendini sabote ettiğini, hangi gerçeği görmezden geldiğini, hangi döngünün kapanması gerektiğini ve hangi yeni başlangıcın seni beklediğini konuşacağız. Hazırsan benimle birlikte niyet al. Boğa burcu zamansız zamana niyetle tarot okumasına niyetleniyoruz. Karma yaratmamaya niyet ediyoruz. Bütünün hayrına olsun. Niyetimiz, niyetiniz niyetim olsun. Sevgili boğalar. Hemen şöyle hazırsanız kartları hızlıca karıp niyetinizi bir açalım. Bakalım nasıl bir okuma olacak. Bu arada sorusu olan boğa burçları açılımla alakalı olabilir ya da kendi içinizde burada size bir soru oluşabilir. Yani aklınıza bir anda bir soru gelebilir. Bunları mutlaka yorumlar kısmında yazın. Çünkü ben herkes için o yorumları tek tek okuyor ve gerekirse tarot destemden kart açarak sorularınıza cevap veriyorum. O yüzden videoyu sonuna kadar dinle ve mesajını al sevgili boğa. Hadi bir tane de melek destesinden kart alalım bu okuma için. Bu konuyla alakalı melekler neyi bilmeni istiyorlar? Sana hangi mesajı gönderecekler diyoruz. Sinirlendiğinde hizmete odaklan kartı da gelmiş bulunmakta sevgili boğa burcu. Evet, şöyle hemen başlayalım. İlk kartımız asılmış adam ile geliyor sevgili boğa. Bu kart senin şu anki ruh halini gösteriyor. Hayat durmuş gibi değil. Sen bilinçli ya da bilinçsiz askıya alma halindesin. Bir konuda bekliyorsun. Karar vermemek de bir karar. Ama bu bekleyiş seni içeriden yoruyor. Asılmış adam fedakarlık kartıdır. Bir şeyleri anlayabilmek için bakış açını değiştirmen gerekiyor. Sen bu dönemde kontrolü bırakmayı öğreniyorsun. Çünkü fazla kontrol etmeye çalıştığında işler düğümlenmiş sevgili boğa. Hemen yanında açılan kartın Kılıç Şövalyesi oluyor. Senin de bütün kartları böyle detaylı bir şekilde incelemeni istiyorum. Bu kart enerjisel olarak asılmış adam kartının zıt enerjisinde. Yani içinde bir taraf var ki sabrı kalmamış. Yeter artık netleşelim diyor. Ve bu kart hızlı konuşmalar, ani kararlar, patlamalar da getirir aynı zamanda. Asılmış adam seni durdururken kılıç şövalyesi seni ileri fırlatmak istiyor da diyebilirim. Şu dönem içinde iki zıt enerji çalışıyor. Beklemeli miyim, hamle mi yapmalıyım enerjisi. Bir sonraki kartın ateş enerjisiyle geliyor ve Asa Kraliçesi hemen yanında açılan Asa Prensi kartı. Bu iki kart senin özgüvenini ve içindeki yaratıcı gücü anlatıyor adeta. Asa Kraliçesi özgüvenli, dikkat çeken, enerjisi yüksek bir figürdür. Hemen onunla senin de tanışmanı istiyorum. Özgüvenli, dikkat çeken, enerjisi yüksek bir figür sevgili boğa.
Ve Asa Prensi ise daha çok e, yeni bir heyecan, yeni bir fikir, yeni bir başlangıcın kıvılcımını bize anlatır. Yani sen aslında sönmüş değilsin. Sadece doğru zamanı kolluyorsun. İçinde hala üretme, başlatma ve öne çıkma enerjisi olduğunu söyleyebilirim. Hemen yanında açılan kart İmparator. Bu kart kontrol, otorite ve yapı demektir. Hayatında baskın bir figür olabilir ya da sen bir konuda fazla kontrolcü davranıyor olabilirsin. İmparator sağlam temel ister, risk almaz, plan yapar. Fakat fazla katı olursa akış tıkanır. Asa enerjisi hareket isterken, imparator ise burada düzen istiyor. Senin dengen burada. Maddi ve pratik alanda para ikilisi kartı açılmış sevgili boğa. Bu da aslında net olarak bir kararsızlık kartı. İki seçenek arasında gidip gelme. Hem maddi hem de duygusal olabilir. Bunu mu seçsem, şunu mu seçsem dediğin durumlar var ya. Hatta aynı anda iki yük taşıyor da olabilirsin. Bu seni yoruyor çünkü sizler netlik seversiniz. Sürekli denge kurmaya çalışmak enerjini adeta içten içe tüketiyor gibi. Ve hemen ardından yine bir ateş enerjisi açılıyor. Asa Şövalyesi. Bu sabırsız bir hareket enerjisi aslında. Bir anda karar alıp bir şeye başlama dürtüsünden bahsediyor. Özellikle iş, girişim ya da tutkulu bir ilişki alanında ani bir adım potansiyelin var. Ama burada dikkat, asa şövalyesi başlatır ve sürdürmekte zorlanabilir. Yani heyecanla girip orada bırakma riski var sevgili boğa. Para altılısı burada çok önemli bir yerde açılıyor. Bu denge ve alışveriş kartıdır. Verme, alma dengesi. Bir ilişkide ya da işte sen daha fazla veren taraf mısın diye sorguluyorum burada. Yoksa birilerinden destek mi bekliyorsun? Bu kart diyor ki enerji eşit akmalı sevgili boğa. Sürekli sen veriyorsan bu sürdürülebilir değil. Tabii ki aynı taraf için de bu geçerli olacaktır. Hemen yanında açılan kartın bir temel kurma kartı. Yani ev, düzen, istikrar, kutlama. Bu kart uzun vadeli bir yapı enerjisi taşıyor. Yani bütün bu hareket ve kararsızlık aslında seni daha sağlam bir düzene götürüyor da diyebilirim. Ama önce netleşmen gerekiyor. Sonra çok büyük bir karar noktası var. Aşıklar enerjisi. Bu sadece bir romantik seçim değil. Bu bir değer seçimi. Kalbinle mantığın arasında kalma ya da iki yol arasında seçim. Bu kart kaderi tetikler ama seçimi sen yaparsın boğa. Burada pasif kalamazsın. Bir karar vermek zorundasın. Ve ardından açılan kartın asa dokuzusu. Evet, bu yorgunluk. Bir daha aynı şeyi yaşamak istemiyorum savunması. Duvar örmüşsün ama tamamen vazgeçmemişsin. Bu kart dirençtir ama aynı zamanda son sınavdır. Bir adım atarsan tamamlanacak bir sürecin içerisindesin sevgili boğa. Son kartımız melek destesinden gelmişti. Daha çok melek terapisi destesi dediğim melek destem bu. Sinirlendiğinde hizmete odaklan diyor. Üzerinde böyle bir mesaj var. Bütün amacın dünyayı nasıl daha iyi bir yer haline getirebilirim sorusunu cevaplamak olduğunda çekim yasası otomatik olarak ihtiyaçlarını karşılayacak der bu kart sana sevgili boğa. Burada aslında bilinçli bir uyarı var. Sen sinirlendiğinde içine kapanabilir ya da sertleşebilirsin. Bu kart der ki öfkeni üretime çevir. Hizmet burada illa başkalarına yardım etmek değil, kendi gelişimine odaklanmak, enerjini tartışmaya değil, inşa etmeye yönlendir diyor. Yani bu açılımın genel tablosu şu:
Bekleme ve hamle arasında sıkışmışsın. Kontrol ve tutku arasında gidip geliyorsun. Karar vermek zorundasın ama yorgunsun. Fakat bu açılım zayıflık göstermiyor. Tam tersine büyük bir yapı kurma potansiyeli gösteriyor. Sen şu an hayatında ciddi bir temel değişimine hazırlanıyorsun ama bu sefer acele değil, bilinçli hareket etmen gerekiyor. Şimdi sizlere soruyorum sevgili boğalar. Gerçekten neyi seçmek istiyorsunuz? Güvenli ama durağan olanı mı yoksa riskli ama canlı olanı mı? Bu seçim önünüzdeki dönemin kaderini belirleyecek olan seçim sevgili boğa burçları. Bu açılım sana şunu hatırlatmak için geldi. Sen zayıf değilsin, sadece karar eşiğindesin. Beklemekle ilerlemek arasında, kontrolle tutkuyu dengelemek arasında bir noktadasın. Ama artık şunu biliyorsun. Sen netleştiğinde hayatında netleşecek. Unutma, sağlam bir temel atmak istiyorsan önce içindeki kararsızlığı temizlemen gerekiyor. Öfkeni üretime, korkunu harekete, yorgunluğunu bilince dönüştürdüğünde hiçbir şey seni tutamaz. Sen zaten güçlü bir yapı kurmak için yaratılmışsın. Sadece artık saklanmaman gerekiyor. Eğer bu okuma sana bir farkındalık kattıysa, kendin için bir adım atmaya niyet ettiysen, kanalı desteklemeyi unutma. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda enerjini paylaşmayı lütfen ihmal etme. Çünkü burada kurduğumuz alan sadece kart yorumu değil, bilinçli bir dönüşüm alanı sevgili boğa. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Sürçülisan ettiysek affola. Işığın net, temelin sağlam olsun. Hoşça kal, sevgiyle kal.